Konseptine hoş geldiniz. Bu hafta yine Antalya Kale içindeyiz. 18. yüzyıldan kalma Baltacı Konağı'nı yani Minyon Oteli ziyaret edeceğiz. Minyon Otel için restore edilmiş tarihi konağa büyük bir kapıdan giriş yapıyorsunuz. Sizi Antalya Kale içine özgü taş duvarlar ve yüksek tavanlar karşılıyor. Hemen sağınızda taş duvarlar etkisini yine sürdürüyor ve buraya bir dinlenme alanı oluşturulmuş. Burada yine oymaları bulunan niş ve raflar bulunuyor. Mekanın tam ortasında bir şömine var. Karşılıklı olarak 2 tane sedir kullanılmış. Sehpa olarak da üzerinde el işlemeleri bulunan büyük bir sini var. Mekana baktığınızda birçok eski bakır eşya kullanılmış obje olarak. Tavana baktığınızda ise sedir ağacı kullanılmış. Zeminde de Girit mozaiği sizi karşılıyor. Girit mozaiğinin nasıl yapılıyor diye sorarsanız eğer çakıl taşı ve harçtan yapılıyor. İkisinin arasındaki yükseklik farkından dolayı bu mekanı suladığınızda çakıl taşları arasında su kalıyor ve bu gün boyu mekanı serinletiyor. Yani o zamanlarda klima amaçlı kullanılan bir yöntem bu. İkinci avantajı ise bu çakıl taşları girinti ve çıkıntılarından dolayı sizin ayağınıza masaj yapıyor. Üçüncüsü ise üzerinde bulunan geometrik motifleri, bitki motifleri mekana görsel bir şölen sağlıyor. Bu tarafa doğru döndüğümüzde burada büyük bir konsol var. İçinde yeşil bir kapı kanadı kullanılmış. Çok oldukça hoş gözüküyor. Camla kaplanmış. Hemen üzerinde o dönemden kalma, konaktan kalma büyük bir çerçeveli ayna var. Yine bu aplikler de o dönemden kalmış. Yine burada da bir pencere kapısı duvar süsü olarak sergileniyor. Yine burada iprikler var. Bu tarafa doğru dönersek sağ tarafında taş duvarlar var. Yine o aynanın galiba devamı aynı oymalara sahip. Yine bu da konaktan kalma bir çerçeve. Sadece ayna değiştirildiğini söylediler. Bu tarafa doğru döndüğümüzde taş duvarlar ve niş bulunuyor. Dediğim gibi nişlerin arasında da mekana ve taş duvara uyumlu bir aplik bulunuyor. Taş duvarın önünde yer kaplamayan küçük oturma alanları yaratılmış. Hemen buraya dönersek yine konaktan kalma şık bir avize sizi karşılayacak. Ve bağlı olduğu tavan sedir ağacı. Mekanda gördüğünüz her türlü ahşap sedir ağacından yapılmış. Çünkü sedir ağacını akrep ve böcekler sevmiyor. İnsanlar bu yüzden sedir ağacını tercih etmişler. Şimdi bahçeye geçelim. Şu an otelin bahçesindeyiz. Girişteki mozaikler bahçeye kadar devam ediyor. Şu tarafa doğru dönersek kendilerinin yetiştirmiş oldukları bitki çayları için servis alanı oluşturmuşlar. Şöyle baktığınızda dikkatinizi çeken şey bunların, bu altlıkların dikiş makinesinin ayakları olduğu ve pedallarının hala dönüyor olduğu, çalışıyor şu anda. Üzerine cam koyarak burada böyle bir servis alanı yaratmışlar. Üzerinde işlemeli güzel bir ayna kullanmışlar. Bu tarafa doğru dönersek yine sedir ağacı ağırlıklı olarak kullanılmış. Hem tavanda olsun, kolonda olsun, bahçe banklarında olsun sedir ağacı kullanılmış. Tam karşıya baktığımızda burada 2 tane kapak dikkatimizi çekiyor. Bu konaktan kalma pencerelerin dıştan kapatılmak için kullanılan ahşap kapılar. Havuzun etrafı taş duvarlarla çevrili. Duvarlarda nişler bulunuyor. Nişlerde de heykeller sergileniyor. Mekanı oldukça otantik gösteriyorlar. Yine karşı tarafta da nişler bulunmakta. Çok fazla dekoratif bakır, tabak olsun, saksı olsun eşyalar bulunuyor. Bahçede gördüğünüz masalar tamamen el yapımı. Mozaikleri tek tek elle yerleştirilmiş tıpkı zeminde olduğu gibi. Onun dışında burada büyük bir oturma alanı var. Bu aslında surun duvarı. Buraya minder koyup büyük bir oturma alanı yaratmışlar. Yani toparlarsak genel olarak çok otantik, tarihi bir bahçenin içerisindeydik. Şimdi odaya bakalım.
Şu an Manolya odasındayız. Burası bir çatı katı. Rahatça 4 kişinin kalabileceği bir odada bulunmaktayız. Yine tüm mekanda olduğu gibi burada tavanlarda, yer zeminde sedir ağacı kullanılmış. Ne kadar çatı katı da olsa, eğimli bir yapısı da olsa oldukça ışık görüyor. Bunun sebebi çok fazla pencere kullanılması. Mesela merdivende bile pencere bulunmakta şu an. Onun dışında mobilya olarak beyaz kullanılmış. Hem yatak başlıkları olsun, ortadaki alan için ve dolap için beyaz renk kullanılmış. Büyük ihtimalle odayı daha fazla boğmak istememişlerdir. Yine aydınlatma, komodin olarak sade bırakılmış cam ve siyah metalleri olan bir komodin kullanılmış. Burada değinmediğimiz bir şey daha var. Yine mekana, tavana uygun güzel bir şık bir aydınlatma bulunmakta. Buradan banyoya geçersek, çatı katından dolayı burada da bir eğim bulunuyor. Ama yine penceresi var. Şu an sadece pencere kapalı. Çok fazla ışık alıyor dediğimiz gibi. Burada yine duşu var. Ne kadar küçük olsa da ihtiyacınızı karşılayabilecek bir banyo bulunmakta. Burada da küçük bir terasımız var. Şöyle açalım. Ne kadar küçük bir teras olsa da şu an denizi gören bir terasta bulunmaktayız. Ve burada yine aşağıdaki mozaik masalardan kullanmışlar. Oldukça hoş gözüküyor. Otelin villası da bulunmakta. Şimdi oraya göz atalım. Villaya ilk girdiğinizde sizi oturma alanı karşılıyor. Burası için L koltuk düşünülmüş. Renkler perde ve yastığın renkleri, tavanın renkleriyle uyumlu gözüküyor. Yine taş duvar, niş, sedir tavan bu mekanda da etkisini sürdürüyor. Oturma alanının tam karşısında taş duvar var, taş bir kolon var. Buraya da televizyon asılmış. Bu tarafa doğru gidersek sizi bir antika dolap karşılayacak. Aldığımız bilgilere göre yine konaktan kalma bir dolap bulunuyor burada. Onarılıp bu villaya yerleştirilmiş. Aydınlatmalara bakarsak yine aydınlatmalarla otantik hava korunmuş. Şimdi bir de mutfağa bakalım. Burada da oldukça geniş, sade, açık renkler kullanılan, hatta dengelemek için modern ekipmanlar kullanılan bir mutfağın içerisindeyiz. Burası da böyle. Şimdi bahçeye bakalım. Şu an bahçelerin benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Yerdeki, zemindeki mozaikler olsun, taş duvarlar olsun ve duvardaki nişler olsun diğer bahçeyle benzerlik gösteriyor ve o otantik hava korunuyor. Şimdi yukarıya bakalım. Burada küçük bir banyo bulunmakta. Biz merdivenden devam edelim. Şu anda üst kattayız. Yine ahşabın çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu tarafta bir yatak odası bulunmakta. Bu tarafta ise 2 kişinin kalabileceği bir oda bulunmakta. Burası da depolama alanı olarak kullanılmış. Şimdi banyoya bakalım.
Açık renklerin hakim olduğu bir banyodayız ama yine de zemin ve tezgah için hareketli bir renk tercih edilmiş ve parke ile uyumu oldukça güzel gözüküyor. Şimdi ana binaya tekrar dönelim. Şu an Minyon Otel'den Nuri Bey ile beraberiz. Nasılsınız Nuri Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size bu otel hakkında, otelin hikayesi hakkında neler bildiğinizi sormak istiyoruz. Burası kale içinde, binaların çoğu tarihi binalar. Burası da o tarihi binalardan birisi. Baltacı Konağı diye geçer. Aşağı yukarı 1830 yıllarında inşa edilmiştir. Biz aslına uygun burasını aşağı yukarı 10-12 yıl önce aslına uygun restore edip otel olarak kullanıyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz ama her şey orijinaline uygun. Çünkü kale içi koruma altındadır. Evet. Kurumlardan izinler alıyoruz. Bir çivi bile çakamıyorsunuz istediğiniz gibi. Kale dış surlarının hemen içinde yer alıyoruz. Hıdırlı Kulesi'ne yakın. Zamanında burası, bu bulunduğumuz, oturduğumuz yer önemli bir gözetleme kulesinin arka tarafı. Bu kadar söyleyebilirim. Tabii çok geniş bu konağın hikayesi ama kısacası böyle. Peki, teşekkür ederiz. Covid-19 için aldığınız önlemlerden bahsedebilir misiniz? Şimdi bize bir liste verildi bakanlık tarafından Covid-19 için. 1 Haziran'dan önce normallaşmaya geçeceğiz dediler. O listede bazı yapılması gereken önlemler vardı. Biz zaten onları yapmıştık kendi sağlığımız ve misafirlerin sağlığı için. Örneğin dezenfekte yerleri, girişte, çıkışta, ortak kullanım alanlarında dezenfekte aparatları koymamız gerekiyordu, koyduk. Küçük otel olduğumuz için biraz çok fazla bizi büyük otellerdeki gibi zorlamadılar. Dezenfekteler, maskeler, siperlikler falan kullanmamız gerekiyordu. Biz önlemimizi daha fazla aldık. İşte havluları poşetlere koyduk. Herkese el değmeden havlularını veriyoruz. Çamaşırları, yatak çamaşırlarını burada kendimiz yıkamaya başladık. Bir istasyon kurup 90 derecede yıkıyoruz. Bir misafir gelip konaklayıp çıktıktan sonra o odayı, aparatımız var, dezenfekte ediyoruz püskürterek. Bakanlığın onayıyla aldığımız ilaçlar var. Dezenfekte ediyoruz, bir gün bekletiyoruz o odayı. Ondan sonra bir gün de havalandırıp ikinci misafirimizi orada ağırlıyoruz. Yani gereğinin bir basamak üzerinde Covid-19'la ilgili önlemler aldık. Tekrar ediyorum, burada çalışan arkadaşların ve bizim sağlığımız da önemli. Evet, tabii ki. Peki, bu bilgiler için size teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca bizi çok güzel ağırladınız. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Eğer Minyon Otel'de konaklamak istiyorsanız Konsept'in kanalına özel %20 indirim kuponundan faydalanmak için bize mail atmanız yeterli. Bu hafta Minyon Otel'deydik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.